Gerçek iktidar halkın başına geçmekle değil, halkın inandığı şeyin yerine geçmekle başlar. Sadece hükmetmekle yetinmez, inandırmak ister. Ama halkı yönetmek için önce halkın inandıklarını yönetebilmek gerekir. Çünkü bir toplumun kutsalları onun diz çöktüğü yerlerdir ve bir taht ancak bu diz çöktürenler susturulduğunda yükselir. İşte Atalya'nın hırsı da buydu. Acıyla bilenmiş, mirasla kamufle edilmiş, kutsala karşı beslenmiş bir öfkenin güç arzusu. İncil'in gelmiş geçmiş en günahkar kadın ilan ettiği annesi Isabel bir kale penceresinden aşağı atıldığında bedeninin köpeklere yem oluşunu gören herkesin kulağında aynı ses çınlamıştı. Lanet! Ama o ses Atalya için bir uyarı değil, bir çağrıydı. Oğlunun ölümünden sonra ise bu ses artık geçmişin bedduası değil, geleceğin hedefiydi. Atalya yalnız iktidarı değil, inancı yeniden tanımlama hakkını da istiyordu. Onun bu hırsı Davut peygamberin kurduğu krallık saltanatını yok etmek isteyecek kadar öfke doluydu. Hazreti Süleyman'ın ardından İsrail ikiye bölünmüş, kuzeyde İsrailoğulları kendi krallıklarını kurarken güneyde ise Hazreti Davut'un soyunun hüküm sürdüğü Yahuda krallığı doğmuştu. Bu ayrılığın ardından sadece kavmiyet değil, giderek derinleşen bir inanç farkı da yatıyordu. Kuzey İsrail Krallığı diplomatik ilişkilerini güçlendirmek için Fenike ile ittifak kurmuştu. Bunun için Kral Ahab, Yahudi olmayan bir prenses olan Isabel'le evlendi. Ancak bu evlilikle birlikte Baal inancı İsrailoğulları arasında zorla kabul ettirilmeye başlanmıştı. Isabel'in halkı kendi inancına çekme çabası Hz. İlyas'ın açık uyarılarına rağmen sürmüştü. Bu tutum Yahudi ile ilişkileri gerginleştirse de iki taraf soy bağına ve siyasi menfaate dayanarak barış arayışına yöneldi. Bu barış kılıçla değil düğünle kurulacaktı. Atalya bu ittifakın bedeli olarak Hazreti Davut'un soyuna gelin olarak gönderildi. Görünürde iki kavmi birleştirecek bu evlilik aslında yeni bir çatışmanın tohumuydu. Çünkü Atalya yalnız bir prenses değildi, Baal inancının yeni taşıyıcısıydı. Artık Yahuda tahtına Hazreti Davut'un soyundan bir kralla birlikte farklı bir inançla yerleşmiş oluyordu. Halk bu evlilikle barışın umudunu arasa da tahtın gölgesi artık başka bir tanrının suliyetiyle uzamaya başlamıştı. Hazreti Davut peygamberin soyuna Atalya evlatlar verecekti. Davut peygamberin torunlarından olan Yahuda kralı Yehoşafat'ın ölümünden sonra tahta geçen oğlu Yehoram'la evlendi. Bu evlilik kuzeydeki İsrail krallığının Güney Yahuda üzerindeki sinsi hakimiyetinin de bir aracıydı. Atalya bu planın merkezindeydi. Annesi Isabel gibi yalnızca bir gelin değil, bir inanç projesi gibiydi. Zekası, karizması ve siyasi algısıyla büyüleyici bir varlık olan Atalya, Yehoram üzerinde güçlü bir nüfuz kurdu. Gücü elde etmekle yetinmedi. Gücü yöneten kişi olmayı istiyordu. Yehoram başlangıçta Hz. İlyas'a ve Yahve inancına bağlıydı. Ancak Atalya'nın etkisiyle değişti. Kralın kardeşleri onun bu değişimini ve zayıflığını fark edip onu eleştirmeye başlamışlardı. Sonuçta peygamber soyundan gelen krallık gücünü bu inançtan, otoritesinin meşruluğunu ve halkın itaatini buradan alıyordu. Fakat Atalya Baal putperestiydi ve bu inanca da otoritesine de öfkeyle karşıydı. Annesi Baal dini için tek tanrıcılıkta Yahudi halkına gönderilen peygamberleri katletmiş, kendi dininin peygamberlerini inşa etmiş ve halka bu inancın mucizelerini ispatlamaya çalışan bir Baal putperesti militanıydı. Atalya da annesi Isabel'in izini takip ederek güç ve hırsın bereketine ulaşacağına inanıyordu. Atalya, kocasının kardeşlerinin taht üzerindeki haklarının ne olduğunu biliyordu. Evlendikten sonra oğullarına kalmasını istediği bu Davut soyunun tahtına diğer prensler varis olmamalıydı. Hatta onun kraliçe ünvanı da gitmemeliydi. Ana kraliçe olarak da siyasetin tam merkezine de konumlanmalıydı. Kocasını bu konuda uyarıp kardeşleri hakkında kışkırtmaya başladı. Kral Yehoram bir gece içinde 6 kardeşini katledip saltanatın tek varisi konumuna geldi. Kardeşlerinin çocuklarına dokunmasa da kendi oğullarından devam edecek saltanat sayesinde artık Davut krallığı Yehoram soyundan devam edeceği konusu kesinleşmiş oluyordu. Atalya tıpkı annesi Isabel gibi kocasını etkisi altına almayı başarmıştı. Ama onun etkisi
etkisi sadece kadınsı bir cazibenin değil, siyasi bir iradenin tezahürüydü. Atalya için iktidar bir ünvanla değil, inancın yönünü değiştirme kudretiyle mümkün olurdu. Kral Yehoram bu etki karşısında karısının dinine yöneldi. Baal inancı sadece Kuzey İsrail'de değil, şimdi Yahuda'nın sarayında da ses bulmuştu. Yehoram, Kuzey İsrail Krallığı'nın putperest yöneticileriyle bağ kurarak kendi tahtını sağlamlaştırmak istiyordu. Ama bu bağlar Yahuda halkının kalbine sızacak, Hz. Davut soyunun Tanrı'ya bağlılığını sorgulatacak kadar derindi. Atalya ise Yahuda'da tek Tanrı'ya bağlılıkla inşa edilen otoritenin yerine kendi inancına boyun eğen bir düzeni yerleştirmeye kararlıydı. İzabel, İsrail'in dini haritasını Baal adına yeniden çizmeye kalkmıştı. Tapınaklar inşa ettirmişti. Kendi seçtiği rahipleri mucize gösteren peygamberler gibi halka sunuluyordu. Bu tapınaklarda yapılan cinsel ayinler ve çocuk kurbanları İsrailoğullarının tevhid inancını derinden sarsmıştı. Bu yozlaşma onu Hazreti İlyas ile karşı karşıya getiriyordu. İzabel'in Baal inancını dayatmasına karşı Hazreti İlyas onu her adımını halka lanetle duyuruyordu. Baal peygamberleriyle giriştiği ateş düellosu gerçek ilahi kudretin kimde olduğunu gözler önüne serer cinsteydi. Mucize gerçekleştiğinde halkın gözünde sahtelik çöktü ve Baal'ın adamları kılıçtan geçirilmişti. Ancak bu olay İzabel'in kinini daha da körükledi. Hazreti İlyas Baal'ın ne yağmura ne berekete hükmedebileceğini ilan etti ve bunu 3 yıl sürecek bir kuraklıkla ispatlamış oldu. Ne kadar ayin yapıldıysa da gökyüzü suskun kalmıştı. Bu meydan okumanın bedelini ödetmek isteyen İzabel, Hazreti İlyas'ı öldürmekle tehdit etti. Hazreti İlyas da karşılık verdi. Ahab'ın soyu tükenecek. İzabel'in cesedi sokaklarda köpeklerin payı olacaktı. İnanç bir insanın içini doldurmazsa başkasının içini boşaltma aracına dönüşür. Ama fazlası da zehir gibidir. Kutsal sanılan bir fikir sahibini Tanrı'ya hizmet etmek isterken tanrılık iddiasına sürükler. İzabel aslında Hazreti İlyas'ın mucizelerini anlasa da kendi inancı onun zehriydi. Kendi tanrısını içerisinde kutsayarak aslında kendisini tanrısallaştırıyordu. Hz. İlyas, Baal inancının yalnızca İsrail'i değil, artık Yahuda'nın kalbine sızdığını da fark ettiğinde sessiz kalmadı. Kuzeydeki İzabel'in karanlık gölgesi şimdi güneyde kızı Atalya'nın süliyetinde dolaşıyordu. Bu gölgeyi durdurmak için Yahuda kralı Yehoram'a doğrudan bir mektup yazdı. Mektup tıpkı İzabel ve Ahab'a ilan edilen ilahi hüküm gibi korkunç bir sona işaret ediyordu. Yehoram ve ailesi tövbe etmezse bedenini lime lime edecek bir hastalıkla öleceği yazıyordu. Ama Atalya için bu sözler ne uyarı ne de kehanetti. Bastırılması gereken uğursuz bir sesti sadece. Onun için imanla gelen bir çağrı gücüne yöneltilmiş bir lanetti ve o lanet sustukça kendini daha da kudretli hissediyordu. Kocası Yehoram içini yiyip bitiren bir hastalığın pençesinde bağırsakları dışarı sarkacak kadar dehşet verici bir şekilde can vermişti. Kocasının ardından tahta geçen oğlu Ahazya, Hazreti Davut soyundan gelenlerce sorgulansa da halk için kralın oğlu kral sayılırdı. Sessizlik meşrutiyeti besliyordu. Atalya da bu kabullenişi fırsata çevirdi. Sarayın ana kraliçesi olarak perde arkasındaki gerçek güce dönüştü. Artık yöneten görünmeyendi. Atalya Baal tapınaklarında İlyas ve Elyasa'ya lanetler yağdırıyor, halkı kendi inancına çekmeye çalışıyordu. Ancak Hazreti İlyas'ın uyarıları birer birer gerçekleşiyordu. Allah Hazreti İlyas'ı İzabel'in eline düşmeden göğe aldı. Yerine geçen Elyas'a komutan Yehu'yu kral olarak mesetti. Yehu planlı bir darbeyle İzabel'i devirmişti. Kraliçe köleleri tarafından pencereden atıldı. Atlar bedenini çiğnedi. Köpekler kalanını parçaladı. O sırada Atalya'nın oğlu da oradaydı. Çıkan çatışmada İsrail'in yeni kutsanmış kralı Yehu'nun emriyle o da öldürüldü. Bu kayıplar Atalya'nın öfkesini bir inanç meselesinden çıkartıp adeta kişisel bir intikama dönüştürdü. Aynı gün hem annesinin hem oğlunun feci şekilde öldürüldüğü haberini aldığında içindeki öfke artık taşacak bir zemin aramıyordu. Onu inşa etmeye hazırlanıyordu. Hazreti Davut ve Süleyman'ın tahtına Yahudilerin tek kadın hükümdarı olarak oturdu. Bu taht artık yalnızca bir güç sembolü değil, intikamın merkez üssüydü. 6 yıl boyunca Baal inancını devletin ruhuna işleyerek annesi ve oğlunun öcünü tek tanrılığın kutsal yapısından çıkartacaktı.
Fakat bu intikam kişilerden değil bir inançtan alınacaktı. Çünkü ona bu zulmü yapan kişiler eliyle gelen bir inancın kutsallığıydı. Atalya'nın intikamı sadece düşmanlara değil, kutsal görünen bir soya karşıydı. Hz. Davut peygamberin soyundan gelen tüm erkekleri çocuk, bebek ayırt etmeksizin katlederek artık bu tahtın kutsallığını kendisi oluşturacaktı. Fakat aralarında kendi öz torunu da vardı. Henüz bebek yaşlarında olan torununu da öldürerek bu tahtın meşrutiyeti kendi gücünün bir yansıması olacaktı. Atalya tüm Hazreti Davut'un soyundan olan erkekleri birer birer yakalayıp acı çektirerek katletti. Davut peygamberin soyundan gelen her ferdin ölümünden sonra tek Tanrı'ya "Onları kutsadıysan elimden kurtaracak gücünü göster" diye Hz. Davut'un Rabbine meydan okuyordu. Fakat sıra torununa geldiğinde halası onu kaçırmış, Yahudilerin gizli rahipleri tarafından yetiştirilmek üzere onlara teslim edilmişti. Fakat bunu Atalya'dan saklamışlardı. Sonrasında torununun da ölüm haberi Atalya'ya verilmişti. Sırf Davut soyunun bir parçası olmasından dolayı torununa dahi üzülmeden kendi tahtının artık sağlam bir zemine oturmasıyla rahatlamıştı. İktidar hırsı her insanda aynı eylemleri doğuruyor. Kişinin arzuladığı iktidar hırsı kendi yakınlarının ölümünü de gerektirecek olsa bundan asla çekinmezler. Atalya'nın öfkesi ve hırsı halen soğumuş değildi. Hz. İlyas'ın kocasına yazdığı mektupta soyunun katledeceğini okumuştu ve Atalya, Hz. İlyas'ın Rabbinden geleceğini ilan ettiği ilahi cezanın infazcısı konumuna düşmüştü. Ama o bunu fark edecek basiretini öfkesine teslim etmişti. İnsan kendine yazılmış bir cezayı düşmanına kestiği hüküm zannederek infaz ederdi. Atalya gaspçı kraliçe olarak anılıyordu. Çünkü yalnızca tahtı değil, o tahta kutsallık katan her şeyi ele geçirmeye kalkışmıştı. Davut peygamberin izinden giden siyasi ve askeri önderleri tasfiye ettirdi. Yerine kendi Baal inancını savunanlardan oluşan yeni bir düzen kurdu. Tek tanrıcılığı savunan herhangi Yahudi varsa onu ve değerlerini acımasız bir şekilde öldürüp baş kaldıranların nasıl bir sonla cezalandıracağını halkın gözüne sunuyordu. Bu tek tanrıcılığa olan öfkesi dinmiyordu. Yahuda devletinin kalbi sayılan Süleyman tapınağını yağmalattı. Hz. Süleyman peygamberin ahit sandığını tapınağın içerisinden aldı, altın şamdanlar ve sunaklar gibi kutsal emanetleri de aldırıp bunları Baal tapınaklarında kullandırdı. Onun amacı bir dini yaşatmak değil, başka bir inancı yok ederek kendi iktidarına alan açmaktı. Bu yıkım sadece taşlara değil, halkın inancına da saldırıydı ve bu saldırı Yahudi halkının öfkesini kabartmaya başlamıştı artık. Onun iktidarı yalnızca bir devletin değil, o devlete anlam katan inancın yıkımına dönüktü. Modern tarihçiler onu kutsal olanı yok etmekte gösterdiği azimle Hitler'in kadın yüzü olarak betimliyor. Halkın sessizliği ise korkudan değil, bekleyişten ibaretti aslında. Tapınağın derinliklerinde kraliçenin soyunu kuruttuğunu sandığı Davut'un küçük torunu Yoaş, baş yüce rahip Yahoyada tarafından korunmuştu. 6 yıl boyunca Atalya, halkın üzerinde kendi yarattığı sessizliğe hükmetti. Ama o sessizlik, inandıkları Tanrı'nın sözüne sadık kalanların içten içe büyüttüğü bir direnişti. Yahoyada kralın oğlunu Yoaş'ı dışarı çıkardı. Başına tacı koyup ona Tanrı'nın yasasını verdi ve krallığını ilan etti. Onu meshedip alkışlayarak "Yaşasın kral!" diye bağırdılar. Tapınakta toplanan muhafızlar, Levili rahipler ve halktan haberi olan Yoaş'ı kral diye selamlamaya başladı. Çocuk kral Yoaş, 7 yaşında olmasına rağmen Hazreti Davut'un soyundan geldiği için meşru hükümdar kabul edilmişti. Tapınaktaki coşkulu tezahürat sesleri saraya kadar ulaştı. Atalya beklenmedik bir gürültü olduğunu fark etti. Derhal muhafızlarıyla birlikte Yahudi tapınağına doğru gitti. Karşılaştığı manzara onun için tam bir şoktu. Küçük Yoaş, sütunun yanında krallara layık bir şekilde duruyor, üzerine krallık tacı konmuştu. Etrafında ordu yüzbaşları ve borazan çalan Levililer vardı. Halk da sevinç naraları atıyordu. Atalya ihanete uğradığını anladı. İhanet, kendisinin de kanını taşıyan bir çocuktan gelmişti. Atalya elbiselerini yırtarak öfkeyle "Hainlik, hainlik!" diye bağırmaya başladı. Baş yüce rahip Yahoyada Atalya'nın tapınağa girdiğini gördüğünde soğukkanlılıkla emir verdi. "O kadını oradan çıkarın, ardından kim giderse kılıçtan geçirin," dedi.
Rahip, tapınağın kutsallığını lekelememek için Atalya'nın orada öldürülmemesini, dışarı çıkarılmasını istedi. Askerler Atalya'yı hemen yakaladılar. Onu sarayın at kapısı denilen çıkışına götürdüler. O da yeryüzünün en günahkar kadını olarak anılan annesi Isabel gibi işkenceli bir ölümle cezalandırılacaktı. Sarayın dışına sürüklendi, aşağılanarak yere serildi ve halkın gözleri önünde parça parça edilerek öldürüldü. Yalnızca bir beden değil, lanetle mühürlenmiş bir dönem toprağa gömülüyordu. Atalya öldü. Fakat bu inanca hükmedenlerin değil, kutsalın anlamını kaybedince yeniden yazmak isteyenlerin sonuydu. Bazı insanlar lanetle doğmaz ama ona bakarak büyür. Atalya annesinin yere serili cesedini gören bir çocuktan, kutsal bir tahta kanla hükmeden bir kraliçeye dönüşene dek hiçbir dua onun adını temize çekmedi. Çünkü onun için hakikat kutsaldan değil, intikamdan doğuyordu. O kendi hikayesini yazmak istemedi sadece. Annesinin hikayesini yeniden bitirmek istedi. Her kurbanı geçmişin bir yankısıydı. Her kararı annesinin çığlığıydı ve sonunda lanetle mühürlenmiş o dönem kendi bedeninden parça parça sökülerek toprağa gömülürken geriye sadece şu soru kaldı. Bir kadın yalnızca annesinin kaderini mi miras alır yoksa onun lanetini mi sürdürür?